Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar merhaba. İlk videomuzda astronomi ilmi Allah'ı nasıl ispat ediyor ondan bahsetmiştik. İkinci videomuzda da uzaydan atmosfere ineceğiz ve atmosferdeki olaylar Cenab-ı Allah'ın varlığına ve birliğine nasıl delil oluyor bundan bahsedeceğiz inşallah. Sanki Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir temsil veriyor. Sanki dünyaya gelen insan bir yolcu ve bu kainattan yaratıcısını soruyor. Nasıl bir zat beni yarattı? Ve o yaratıcıyı arayan bir insan olarak bir temsil veriyor. Bizler de işte kainattan yaratıcımızı sorduğumuza göre biz de kendimizi o insan olarak görebiliriz. Ve şöyle başlıyor. Dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire cevvi sema denilen ve mahşeri acayip olan feza gürültüyle konuşarak bağırıyor. Yani bu işte atmosfer ve gökyüzü gürültüyle konuşarak insana bağırıyor. Ne diyor? Bana bak, merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. Öyle ya, felsefenin en temel 3 sorusu. Nereden geldik? Neciyiz? Ne işimiz var burada? Ve nereye gideceğiz? İşte bunları benimle, seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. O misafir, yani biz insan, onun, o gökyüzünün ekşi fakat merhametli yüzüne bakar. Bazen yanlış bir tabir oluyor hava durumu ile ilgili. Kötü hava şartları deniyor mesela. Hava nasıl? Kötü gibi tabirler doğru tabirler değil. Neden doğru tabirler değil? Evet, görünüşte belki o kötü hava şartı diye kastettiğimiz şeyler ekşi görünüyor. Fakat onlar insana aslında merhamet olduğunu fen bilimleri bugün bize söylüyor. Yani kainat aslında bizim fen bilimleriyle bakışımızda sadece bir nazar farkı var. Yani aynı olaylara bakıyoruz, aynı hadiseleri tasdik ediyoruz fakat bakış açımız farklı. Müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler. Gökyüzünün biliyorsunuz müthiş gürültüleri olabiliyor. İşte şimşekler, yıldırımlar vesaireler. Fakat müjdeli gürültü diyor Bediüzzaman Hazretleri. Görür ki nasıl oluyor bu iş? Zemin ile asuman ortasında muallakta durdurulan bulut, yerle gök arasında asılı kalan bulut. Yani bir şeyin muallakta durması aslında mucizedir. Neden mucizedir? Çünkü biz bugün fen bilimleriyle mesela uçaklar vesaire yapabiliyoruz ama bu bulutlar bakınca böyle aslında yumuşacık, hafif pamuklar gibi görünse de aslında o bulutlar bazen yüzlerce ton olabiliyor. O ağırlıkta bir şeyin havada asılı kalması mucizedir. Gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular. Değil mi? Nasıl hikmetle suluyor. Kimin ihtiyacı varsa oraya gönderiliyor ve rahimane bir tarzda. Yani merhametle suluyor. Yani o yağmur bulutları içlerinde tuttukları yağmuru böyle küt diye bir kütle halinde indirmiyor. Yumuşacık insanın yüzünü okşayan damlalar şeklinde indiriyor. Ve zemin ahalisine ab hayat getirir, hayat suyunu getirir. Çünkü yağmurlar olmazsa yaşayamayız. Ve harareti, sıcaklığı, yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder, düzenler. Ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. Mesela işte ağaçların, ormanların olduğu yerde çok yağmurlar oluyor. Demek ki buna nasıl bakmak lazım? Oralarda yağmura ihtiyacı olan mahluk çok, o yüzden oralara gidiyor. İşte çöllerde mesela yağmura çok ihtiyacı olmayan mahlukat yaşadığı için oralara çok gelmiyor demek ki. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi. Birden cevvi, o havayı dolduran o koca bulut dahi gizlenir, bütün eczaları istirahate çekilir, hiçbir eseri görülmez. Yani mesela hava çok kapalı olduğu bir zamanı düşünün. Çok böyle bulutların olduğu bir zamanı. Bazen olur birkaç dakika zarfında, bir saat içerisinde o bulutlar birden açılır. Ya bunlar nereye gitti? Nereden geldi? Nereye kayboldu bu kadar kısa bir süre içerisinde? Sonra yağmur başına arş emrini aldığı vakit bir saat, belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldurur
bir kumandanın emrini bekler gibi durur. O yağmur bulutları gelir, öyle birden kapanır, kararır, kararır, kararır. Ya emri gelmeden yağmaz, bekler. Hatta bazen de o emir gelmez, dağılır, gider. Tıpkı bizim iftar saatinde sofranın başında bütün şartlar olmasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın buyur emrini beklerken yemediğimiz gibi onlar da Cenab-ı Hakk'ın yağ emrini bekliyor. O emir gelmeden bekliyor, yağmıyor. Bazen oluyor mesela yağmurlu görünmesine rağmen hava durumlarında bütün şartlar tamam. Fakat yağ emri gelmiyor, kararıyor, kararıyor. 2 gün, 3 gün kararda oluyor mesela. Yağmadan dağılabiliyor. Sonra o yolcu, yani insan, cevdeki rüzgara bakar. Şimdi rüzgarın vazifelerine bakacağız. Görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane, hikmetli, yani bir netice için, bir fayda için ve kerimane, cömert bir şekilde istihdam olunur ki, çalıştırılır ki güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi. Şimdi hava cansız bir şeydir. Onun atomlarına şuurlu diyebilecek olan var mı? O da yok. Hava atomları şuursuzdur. O atomlardan her birisi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes vermeyerek. Şimdi rüzgar ve hava atomunun vazifelerinden bahsediyoruz. Ne diyor? Zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek. Yeryüzündeki bütün herkese nefes vermek. Biliyorsunuz havada hava boşlukları var, havanın olmadığı yerler var. Fakat yeryüzünde böyle bir şey yok çok şükür elhamdülillah. Şimdi o demek ki vazifeyi, havayı taşıma vazifesini, nefes verme vazifesini rüzgarlar yerine getiriyor. Demek ki rüzgardan şikayet edemeyiz biz bu asrın insan olarak. Bu kadar fenler bunların bunca faydasından bahsederken kendi tedbirsizliğimizden dolayı Cenab-ı Hakk'ın bir fiilini tenkit edemeyiz. Ve hayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek. Mesela hayat sahiplerine lazım olan hararet, sıcaklık, ziya, ışık, elektrik gibi nesnelerin nakledilmesi. Kim yapıyor bunu? Hava atomları yapıyor. Örneğin hava atomları bu vazifeyi yapmasalar eğer bizim bugün sahip olduğumuz bütün teknoloji, telefonu vesairesi hepsi sıfıra iner. Neden? Çünkü elektriği nakletme vazifesini yerine getiren aslında atomlardır. Yani biz bugün sahip olduğumuz teknolojiyle iftihar ederken aslında hava atomları bunun kat be kat fazlasını asırlardır yapıyorlar. Onlar o vazifeyi terk etseler bizim bütün teknolojimiz bir anda biter. Ve aynı anda da sıcaklığı da naklediyor. Aynı anda aynı atom ışığı da naklediyor. Ne atommuş be? Ne vazifeler görüyormuş ya? Ve aynı anda da sesleri nakletmek ki bu vazifesine Bediüzzaman Hazretleri ayrı bir ders konusu açıyor güven üftesi diye. Seslerin nakli çok harika bir iş. Çünkü milyarlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca atom çok kısa bir süre içerisinde muazzam bir süratle bütün sesleri nakledebiliyor. Her atomda da bu vazifeyi yapma kabiliyeti var. Kaç kişi konuşursa konuşsun aynı anda hepsini nakledebiliyor. Halbuki biz aynı anda birkaç kişi konuştuğu zaman bir dakika durun anlayamıyorum birer birer konuşun diyoruz. Hava atomunda böyle bir şey yok. Hem de hiç bozmadan naklediyor. Örneğin kapının önünde zile bastığınızda kim o dendiğinde ben denince tanıyor. O sesi hiç bozmadan naklediyor. Hem de hangi dilde konuşulursa konuşsun hepsini naklediyor. Halbuki ben size bilmediğiniz dilde bir şey söylesem aynen onu hiç bozmadan nakletme ihtimaliniz, şansınız, kabiliyetiniz ne kadardır? Mesela kulaktan kulağa oynandığında değil mi? Birinci kişinin söylediğiyle 10. kişi söylediği kelimeler ne kadar değişiyor? Şimdi bu kabiliyeti hava atomlarına mı vereceğiz? Bu ilmi hava atomlarına mı vereceğiz? Yani ne kadar ilim sahibi atomlar mı diyeceğiz yani? Ve nebatatın terkihine vasıta olmak gibi. Yani bitkilerin döllenmesi vazifesini de rüzgarlar sağlıyor. Onların tohumlarını saçarak, neşrederek. Çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir desti gaybi tarafından, gizli bir el tarafından, kainatta işleyen gizli bir el tarafından gayet şuurkerane. Bu fiiller şuurlu fiiller. Yani şuursuz bir zatın bunları yapması mümkün değil. Ve alimane yani her şeyden haberdar olarak
Her şeyin bütün ihtiyaçlarını bilerek ve hayatperverane istihdam olunuyor. Hayatın devamı burada demek ki gözetiliyor ve hayat sahibi bir zat ancak bunları yapabilir. Demek ki bu hava atomlarını ve rüzgarı çalıştıran böyle bir zat. Sonra yağmura bakıyor. Görüyor ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Biliriz değil mi? Halk arasında yağmura rahmet denir. Rahmet yağıyor. Neden rahmet deniyormuş? Çünkü yağmura bakıyoruz çok latif, tertemiz, berrak. Halbuki yağmurların oluşumu denizdeki suyun buharlaşmasıyla. Peki bulutların içerisinde böyle bir makineler mı var bunları temizleyen? Tuzlu suyu tatlı suya çevrilmesi mucize değil midir? Yani o gökten yer çekiminin tesiriyle bize çok şiddetli bir şekilde gelmesi gerekirken yumuşacık, yüzümüzü böyle okşar bir şekilde gelmesi mucize değil midir? Ve yağmurun o kadar çok artık vazifeleri ve bize merhamet olan tarafı var ki sanki merhamet dediğimiz şey cisimleşmiş de yağmur suretinde bize gelmiş gibi yağmura rahmet namı veriliyor. Sonra şimşeğe bakar ve ra'dı gök gürültüsünü dinler. Görür ki pek acip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Bunların teferruatını kendiniz de araştırıp öğrenebilirsiniz. Örneğin yıldırımlar yeryüzü ile gök arasındaki elektrik dengesini sağlıyor. Ve her yıldırım çarptığında azot oluşuyor. Dolayısıyla toprağında verimi artıyor. Yani bizim çirkin gördüğümüz hadiselere bak ya. Yıldırım düştüğünde belki de çiftçiler bayram ediyorlar. Toprağın verimi artıyor diye yani. Şimşek diyoruz. Şimşeklerle ozon oluşumu gerçekleşiyor. Dolayısıyla o ozon tabakasının tamirini de şimşekler yapıyor. Sonra o havadaki azot şimşekteki enerjiyle havadaki oksijenle birleşip yağmurla toprağa düşüyor. Bitkilerin o nitrat ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla şimşek olmasa bugün bitkiler hayatta kalamaz. Yani bizim için ne kadar önemli değil mi bu şimşek şimdi? Biz bunlara şimdi kötü hava şartı dersek bundan körlük olmaz mı? Bu hadiseler peki başıboş olabilir mi? Yani belki şimdi azot fabrikaları var. Nispeten o vazifeyi yerine getiriyorlarsa bile binlerce yıldır çiftçilik eğer bu şimşekler, yıldırımlar olmasaydı nasıl yapılabilirdi tarım, ziraat? İnsanlık ayakta duramazdı yani. Öyle değil mi? Sonra gözünü çeker, aklına bakar. İşte imtihan sırrının başladığı yer burası. Bunların hepsini bugün bize fen bilimleri de söylüyor. Öyleyse bu kadar işte bilim adamları neden dinsiz? Dindar olanları da çok elhamdülillah da. Sebebi şu. Gözlerini çekip aklen hadiseye bakmıyorlar. Ne yapıyorlar? Kendi kendine der ki atılmış pamuk gibi bu camit cansız, şuursuz bulut elbette bizleri bilmez. Ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Birden ortaya çıkıp birden gizlenmez emir olmadan. Belki gayet kadir, belki kelimesi Risale-i Nur'da aslında manasında kullanılıyor. Gayet kadir, kudretli ve rahim, merhametli bir kumandanın emriyle hareket eder. Çünkü bu hadiselerin hepsi kudret gerektiren, hepsine boyun eğdirilmesi gereken hadiseler ve merhamet sahibi olmayan bir zat da bunları yapmaz. Ya diyeceğiz ki bulutlar çok kudretli, hava atomları çok merhametli ki bunu akıl kabul etmez. Bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten birden meydana çıkar, iş başına geçer ve gayet faal ve müteal, çok âli, çok yüce ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be vakit ara sıra cev alemini, bu havayı, gökyüzünü doldurup boşaltır. Ve mütemadiyen sürekli hikmetle bir fayda gözederek yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mahve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir. Yani o bulutların da demek ki toplanıp dağılmasında bize haşrin olacağını, ikinci bir yaratılışın olacağına dair numuneler var.
ve gayet lütufkar ve ihsanperver, ihsan etmeyi, ikram etmeyi seven ve gayet keremkar ve rububiyetperver, her şeyi terbiyesi altında çalıştıran ve bir hakim-i müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner. Ne yapıyormuş? O bulutlar rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir. Rüzgarın kuvveti ne peki? Yüzlerce ton bulutu içerisinde yağmurlarıyla beraber muhtaç olan yerlere yetişir. Güya sanki onlara acıyıp, o ihtiyaç sahiplerine yeryüzündeki onlara acıyıp ağlayarak gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Yağmurların gelmesiyle açmıyor mu çiçekler? Onlara teselli vermek nevinden. Güneşin şiddeti ateşini serinlendirir. Değil mi? Güneşin mesela çok böyle bunalttığı zamanlarda bir rüzgar, bir yağmur nasıl ferahlıyoruz? Ve sünger gibi bahçelerine su serper. Demin dediğimiz gibi yağmur bulutu böyle kütle halinde düşmüyor da sanki süngerden sıkılmış gibi. Ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der. Biziz yani o meraklı yolcu. Ne diyor? Bu camit, hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan kararsız, fırtınalı, dağdağlı, sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle. Havanın bir hedefi var mı? Rüzgarın bir maksadı, gayesi var mı kendi başına? Ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüz binler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar. İşte bütün bunların neticesinde ortaya çıkan yüzlerce nimetler, bütün o meyveler, sebzeler, giydiğimiz kıyafetler, yediğimiz içtiğimiz her şey bilbedahaya çok açık bir şekilde ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok. Yani rüzgar bunların hesabını yapmaz, bulut bunların hesabını yapmaz, kafalarına göre bunları yapıyor, tesadüflerle bunları yapıyor, olamazlar. Çünkü harika neticeler veriliyor. Yani bir elma, bir portakal, içlerinde çok hassas ölçülerle maddeler bir araya geliyor da ortaya çıkıyor. Belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi, sanki o havanın, rüzgarın her bir atomu, her bir işi bilir. Nasıl elma yapılacak, nasıl domates yapılacak, nasıl azot olacak, nasıl ozon olacak. Ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi, adeta bir asker gibi işte Allah'ın ordusu mesela yani atomlar. Hava içinde cereyan eden her bir emri Rabbani'yi dinler, itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne, bütün hayvanların nefes almasına ve yaşamasına ve nebatatın terkihine, döllenmesine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine, işte kime azot lazım, hangisine nitrat lazım ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin, o ateşsiz gemilerin seyir-i seyahatine, çünkü elektrik yüklü o bulutlar. Muazzam bir ateş, enerji var içerisinde. Ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz, telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların isaline, ulaştırılmasına ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri, atomları birbirinin misliyken, benzeriyken zemin yüzünde yüz binler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda bütün çiçekleri, bitkileri, ağaçları, meyveleri, sebzeleri düşünün. Hepsine sebep olan havadaki iki tane madde. Oksijen ve azot. Kemali intizam ile muazzam bir düzenle bir desti hikmet tarafından, bir hikmet eli tarafından yani bir netice için çalıştırılıyor, görüyorum. Bugün biz aklen fen bilimleriyle bunları görüyor muyuz? Görüyoruz. Demek ve tesrifir riyahi ve sahabil musahhari beynes semai vel ard ayetinin tasrifiyle yani mealen rüzgarları sevk etmesinde ve gökle yer arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş bulutlarda düşünen bir toplum için deliller vardır ayetinin açıkça söylemesiyle rüzgarın tasrifiyle hadsiz Rabbani hizmetlerde istimal kullanılması ve bulutların teshiriyle emir altına alınmasıyla hadsiz Rahmani merhametkerane işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden, yaratan, hava neden böyle bir kabiliyete sahip olsun ki? Bu şekilde yaratan ancak vaci bir vücut yani varlığı
zaruri olan, madem bu kainat var, öyleyse onu yaratan ve idare eden mutlaka bir zat olmalı dediğimiz zat ve kadir kulli şey, yani her şeye güç yetiren, her şeye kudreti yeten, rüzgara da, atoma da, bitkiye de, şimşeğe de, yıldırıma da ve alemi kulli şey, bitkinin nasıl çalışacağını bilen, toprağın nasıl oluşacağını bilen, havadaki atomların nasıl çalışacağını bilen, alemi kulli şey, her şeyi bilen bir Rabb-ı Zülcelal ve İkram'dır. Her şeyi terbiye eden ve ikram sahibi bir zattır der, hükmeder. Sonra yağmura bakar, görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri, damlaları adedince rahmani cilveler, merhamet ya ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Gayeler var. Yağmur gayesiz ortaya çıkmış olabilir mi? Bunca şeye faydası olan yağmur tesadüfen ortaya çıkmış olmasını hiç akıl ve vicdan kabul eder mi? Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler, damlalar o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor, yaratılıyor ki hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor. Dolu, bak kötü biliyoruz halbuki biz. Ama o kadar ince, hassas bir düzen ile gönderiliyor. Ve iniyor ki fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar, ya ağaçları yerinden söken, binaları belki sürükleyen rüzgarlar o dolunun, onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor. Katreleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Kar taneleri gibi çığ olmuyor. Ve bu demek ki rüzgar bir tahtında çalışıyor. Şunu yık, buna dokunma. Emrini dinliyor. Ama bizim emrimiz dinlemiyor tabii. Ve bunlar gibi çok hakimane, yani faydalı işlerde ve bilhassa hayatta, hayat sahiplerinde çalıştırılan basit ve camit, cansız ve şuursuz hidrojen ve oksijen gibi iki basit maddeden oluşan su, yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Yani biz bir ilaç yapacağımız zaman içerisine 100 çeşit madde koyuyoruz. Bir tane ilaç 100 tane hastalığa iyi geliyor diyor muyuz? Mümkün değil. Ama iki basit maddeden oluşan su yüzlerce sanat eserinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Demek bu tecessüm etmiş, cisimleşmiş, aynı rahmet olan, ta rahmetin kendisi olan yağmur ancak bir Rahman Rahim'in, sonsuz merhamet sahibi bir zatın hazine-i gaybiye rahmetinde yapılıyor. Yani yoktan yaratılıyor. Ve nüzulüyle, yani yeryüzüne inmesiyle de ve huvellezî yunezzilul gayfe min ba'di ma ganatu ve yenşuru rahmetehu ayetini, yani mealen insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayan odur ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra Ra'dı dinler ve Berke şimşeğe bakar. Gök gürültüsünü dinler ve şimşeğe bakar. Görür ki bu iki hadise-i acibe-i cevviye, bu havada olan iki acayip hadise tam tamına ve yusebbihur raddu bihamdihi, yani gök gürültüsü onu hamd ederek tesbih eder ve yekâdu sena bergihi yezhebu bil ebsar, yani şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri alır ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesine haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Demek ki bu gök gürültüsü ve şimşek neymiş? Müjdeymiş. Aynı zamanda alarm da denebilir. Yani küçük mahlukata yuvalarınıza kaçın. Yağmur fırtına geliyor alarm yani. Evet, hiçten birden harika bir gürültü ile cevvi havayı konuşturmak ve fevkalade bir nur, bir ışık ve nar ile, ateş ile zulmetli o karanlıklı cevvi havayı ışıkla doldurmak ve dağvari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumması hükmünde olan bulutları, nasılmış o bulutlar? Dağvari pamuk misal dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Demek ki o hadiselerden alacağımız bir ders var. Ne diyorlarmış onlar bize? Halleliyle başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. İşte bu hadiselere bakınca demek ki Cenab-ı Allah kendisini bize tanıttırmak istiyor.
Onları görünce başımızı eğip kaçmayacağız. Başımızı kaldırıp bu hadiselere bakacağız. Kendisini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Her birisi bir vazife peşinde. Hiç lüzumsuz bir tanesi yok. Bir müdebbir hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediliyor. Demek ki ikaz ediliyoruz. İşte bu meraklı yolcu insan bu cevde bulutu teshirden, bu havada bulutun emir altına alınmasından, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden indirilmesinden ve hadisat-ı cevviyeyi, bu havadaki bütün hadiseleri tedbirden, idareden, terekküp eden, bunların hepsinden oluşan bir hakikat var ortada. İşte bu hakikatin yüksek ve aşikar şehadetini işitir. Âmentü billah der. İşte Allah'a iman ettim. Bu hadiselerin hepsi birden tesadüfe bağlı olamaz. Ta evrime kadar, efendime söyleyeyim, büyük patlamaya kadar gitmeye gerek yok. Şu anda sürekli oluyor bu hadiseler ve hepsi bize Allah'ı, imanı anlatıyorlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha.